Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle hasır tabandan kalıp çıkarma, tabanlık oluşturma, tabanlık üzerine örme ve bu tabanlığı tabana sıcak yapıştırıcı ile yapıştırma. Bunları göstermek istiyorum. Yalnız sadece modeli taban üzerine örme kısmını bir sonraki videoda arkadaşlar normal sandaletimizi, modelimizi size anlatırken göstereceğim. Ama şu anda da göreceksiniz tabii ki yapıştırma kısmını. Çünkü birinci eşini yaptım. Onu yapıştırma kısmını göstereceğim size. İkinci eşini de zaten bir sonraki videoda anlatacağım. Allah nasip ederse. Evet. Şimdi ben aslında bunu pek çok videomun başında anlattım. Yalnız ayrı müstakil bir video olarak anlatmamışım ben bunu. Şimdi bu videoda bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıp bir dahaki videolarda anlatmak istemiyorum. Bu videoyu arkadaşlar her videomda videonun köşesine veyahut da açıklama kısmına koyup taban hazırlığı kısmını atlamak için bu şekilde bir çalışma yaptım bugün. Evet, şimdi ilk önce bir A4 kağıdı lazım bize. Tabanımızı bakın şu şekilde koyuyoruz. A4 kağıdımızı da üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle elimizle izini çıkartıyoruz arkadaşlar. İyice belirginleştirelim. Ve ardından bu izin iç kısmından, bakın şöyle iç kısmından kesiyoruz. Evet. Şu şekilde kestik. Bakın koyduğumuz zaman içine oturmadı. Şöyle yerleştirelim. Şu kenarlarını tırnağımızla tam olarak oturtalım. Elimize aldığımız bir kalemle şöyle köşelerini çizelim. Fazla olan kısımlarını çizelim. Sonra yine bu fazla gördüğünüz kısımları tekrar makas yardımıyla alalım. Evet. Bakın. Bu şekilde kalıbımızı çıkardık. Şimdi ben daha önce çıkarmış olduğum kalıbı şöyle koymak istiyorum. Bakın arkadaşlar, dikkat ederseniz tabanla kalıp arasında bakın şöyle tam ortalık koyduğumuz zaman her tarafından birer milim mesafe var. Farkında mısınız? Bak, her tarafından bakın şöyle şu şekilde. Ön kısımda da var, kenarlarda da var. Yani çıkardığınız kalıp tabandan 1 milim her tarafından birer milim içeride olacak. Neden? Çünkü biz oluşturduğumuz tabandan ilmek çıkaracağımız için ve çoğu zaman da tabandan da ilmek çıkardığımız için o ilmek paylarını da düşünüyoruz. Buradaki boşlukları o ilmekler kapatıyor. Ben şu anda bunu yapıştırma yapacağım ama yine aynı şekilde uyguladım. Birincisine tam oturdu. O yüzden siz eğer 0'a 0 bir kalıp çıkarırsanız yaptığınız taban buna büyük gelecektir. İçine girmeyecektir. O nedenle arkadaşlar bu şekilde gösterdiğim gibi her yerinden birer milim içeride olacak. Zaten görüyorsunuz, bakın boşluğu görüyorsunuz. İçeride oynuyor. Şimdi bakın ben bunu çok önce çıkarmıştım. 37 ince hasır yazmışım ve bu şekilde dosyalamışım. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Çıkardığım zaman bu kalıpları şöyle bir
şeffaf dosyaya bakın. Dosyalıyorum. Mesela buna da 38 ince hasır taban diye yazmışım. Hatta ben yapmadım ama bunu ayakkabı kutuları gibi sert bir kartona koyup yapıştırıp kenarlarını kesip daha kalın kalıplar oluşturup kenara atabiliriz ki daha uzun ömürlü olsun, dayanıklı olsun diye. Bir vakit bulursam ben onu da yapacağım inşallah. Tekrar yapmayalım diye. Çünkü biz bu hasır tabanı çok fazla kullanıyoruz. Çok seviyoruz. Hanımlar çok seviyorlar bu tabanı. O nedenle hepsinin tabanını 36'dan işte 41'e kadar çıkararak bunları saklayabiliriz. Kalıbımızı oluşturduk. İlk aşamamız buydu. İkinci aşamamız şimdi tabanımızı oluşturacağız. Tabanımızı oluşturmak için neye ihtiyacımız var? Bu kalıba ihtiyacımız var. Şimdi en alta bir karton. Şu kalıbımıza göre koyacağız. Ve bu kartonumuzu keseceğiz. Kartonumuz illaki bu şekilde arkadaşlar hazır işlemeli olması şart değil. Ben bu işe başlarken İstanbul'dan Gedikpaşa'dan çok fazla almıştım bunlardan. Daha bitmedi aslında 2 sene geçmiş olmasına rağmen. Bundan şart değil. Bakın şu şekilde. Ben yine bakımlı ayakkabılardan karton istedim. Çünkü bitmek üzere benim kartonlarımda. Bu da kafi, yeterli. İlla ki hasır olması şart değil. Zaten kalın bakın. Bunu yine şu oluşturduğumuz kalıbımızı açacağız. Üzerine koyarak ne yapacağız? Buradan kartonumuzu çıkaracağız. Evet, biraz büyük olduğu için tam gösteremedim. Kalıbımıza göre şöyle kenarlarını çiziyoruz. Evet, kestik. Alt karton kısmını oluşturduk. Şöyle kestikten sonra koyun bir bakın. Şu kısımları içerisine tam dayanıyor. Çok hafif o dayanmayı almak için çok hafif şuralardan keseceğim. Çok hafif arada boşluk kalsın. Evet arkadaşlar, en alta koyacağımız sert kartonumuz hazır. Bakın, bu elinizde yoksa, hani genel itibariyle bunu kullanıyorum ben ama bu elinizde yoksa şöyle patik keçelerimiz var bizim. Bakın, evası çok, şurası kalın ve sert, dikkat ederseniz. Bu karton yerine kimi zaman da bunu kullanıyorum. Bunu koyuyorum, aynı kalıba göre kesiyorum. Hatta şuradaki beyazlığı da yumuşaklığı sağlayan eva niyetine düşünüyorum. Bunun üzerine deri veyahut da kumaş kaplıyorum ve tığlıyorum. Bu şekilde yaptığım videolarım da var. Beni takip eden arkadaşlar mutlaka hatırlayacaklardır. Yani şu elinizde yoksa, böyle bir sert patik keçesi varsa bunu da kullanabilirsiniz. Bunları ben sordum ayakkabıcılara. Özellikle yanımda götürdüm. Ayrıca bu malzemeyi de bakın, bu patik keçesini de bakımlaayakkabılar.com sitesinden çok uyguna alabilirsiniz. Ben 2 yıldır onların patik keçelerini kullanıyorum. 2 yıldır onların malzemelerini kullanıyorum. Gayet arkadaşlar kaliteli, güvenli bir şekilde gönderiyorlar. Oradan bunu da bulabilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi ben bunun üzerine ne koyacağım? Şöyle bakın, büyük bir tabaka bu. O yüzden şu uç kısmını gösteriyorum. Normal ayakkabıların içerisinde koymuş olduğu pet. Bu yapışkanlı, bakın, yapışkanlı pet. Bunu nereden bulabilirsiniz? Ayakkabı malzemeleri satan yerlerden ancak bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bakımlı ayakkabılardan istedim, gönderdiler. Instagram'dan ulaşırsanız belki de gönderirler, bilemiyorum. Bakın, bu yapışkanlı. Bu en alttaki
kartonun üzerine şimdi bu yumuşatıcıyı koyacağız. Eğer elinizde bu yoksa bunun yerine kullanmış olduğum bir malzemem de var. Şu. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunlara patik yapılıyor. Şu beyaz yumuşatıcı yerine ben bunu da kullanabiliyorum. Kalıba göre kesiyorum ve bunu koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hepimizin elinde vardır. Ama bu EVA şu karton yerine kullanılmaz. Çünkü yumuşak. Zamanla ne olacak bu? Bastıkça şuraların aralarına girecek. Dolayısıyla da deforme olacak. O nedenle sadece aradaki yumuşaklığı sağlayan malzeme olarak bunu kullanabiliyorum. Neyin yerine? Bunun yerine. Bu yoksa bunu da yapabilirsiniz. Varsa da yani ikisinden de tercih edebilirsiniz. Şimdi hemen şuradan kalıbımızı koyalım. Tek kalıbı bu şekilde koyduğunuz zaman bir çifti şöyle çevirip çizdiğiniz zaman da diğer çiftini yapmış olursunuz. O nedenle sağ sol yapmamız gerekmiyor. Tek kalıp bize yeterli. Şimdi ben diğerinde solunu yapmıştım. Şu anda sağını yapmam lazım. Şimdi yapışkanlı evamızı hazırladık. Onu da koyalım içerisine. Şöyle. Bakın ikinci aşama bu. Şunu söyleyeceğim. Şimdi ilk kalıbımızı koyduk. Bunu çıkardık. Her parçayı ilk çıkardığınız kalıbı kullanarak kesin arkadaşlar. Ben bunu yaptım. Diğerlerini de bununla çizeyim diye düşünmeyin. Yanlış olur o zaman. Çünkü çok hafif fazla oluyor. Çok hafif. Gittikçe büyütürsünüz. Dolayısıyla her parçayı keserken, çizerken şu ilk yaptığımız ana kalıbımızı kullanacağız. Şimdi ikinci aşama bu dedim. Bunu yerleştirdim. Bakın hepsinin alternatiflerini de söyledim. Elinizde ne varsa. Bu pet yoksa şu ince patik yaptığım EVA'yı koyuyorum bunun yerine. Şimdi üçüncü aşamada bunun üzerine yine isterseniz deri kesin koyun. İsterseniz ben buna kumaş koydum. Şu şekilde bakın. Bu döşemecilerden aldığım kumaşlar var arkadaşlar. Kartelalar falan da oluyor. Şu şekilde kumaş koyun isterseniz. O tercih size kalmış. Elinizde ne varsa o şekilde. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hem çizerken hem keserken şöyle kenarlardan birer milim bunu kumaşımızı daha fazla kestim. Yani şu iki malzemeyi tam birbirine eşit kestim ama kumaşı şöyle birer milim dışarıya gelecek şekilde kestim fark ederseniz. Neden? Çünkü tığlamayı yaparken şu tam hizasında yaparsanız şu kenarlardan beyaz beyaz gözükebiliyor bazı yerlerde. Tığlama iplerin arasında o hoşuma gitmiyor. Ama bunu biz böyle yapıştıracağız şimdi. Göstereceğim tekrar ben size. Bakın üstüne de üçüncü olarak kumaşımı kestim. Dediğim gibi kumaş yerine ne yapabilirdim? Deri de yapabilirdim. Bunu da yapıyorum zaten. Şimdi şu pedimiz yapışkanlı. Şu an ben bunu buradan açıp kumaşı buna yapıştıracağım arkadaşlar. Eğer ki yapışkanlı pedi kullanmayacaksanız şu EVA'yı kullanacaksanız şu şekilde şuraya soğuk yapıştırıcı bali derbi sürersiniz. Ama kumaş kısmına sürmeyin bence. Çünkü kumaşın dışına çıkıyor. Bu kuruduğu zaman 20 dakika beklediği zaman bunu üzerine yapıştırırsınız. Şimdi ne yapacağız? Şu yapışkanlı EVA'mızın
yapışkanla çıkaracağız ve kumaşımızı buradan yapıştıracağız. Bunun da, bu yapışkanlı evanın da böyle güzelliği oluyor arkadaşlar. Şimdi bale ile falan uğraşmıyorsun. Bakın, kumaş şöyle kenarlardan birer milim dışarıda. Şurası biraz fazla olmuş. Burayı alalım. 1 milim kadar dışarıda olsa yeterli. Şimdi şu ikisini birbirine derbiyle, soğuk yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Bakın bu şekilde yapıştırıcıları da kavanozlara koyarsanız arkadaşlar güzel tutuyor. Hava almıyor çünkü. Uzun süre kullanabiliyorsunuz. Dayanıklı oluyor. Çok illa böyle her yerine sürmemize de gerek yok burada. Şöyle ortaya tutacak şekilde orta kısımlarına yeterli. Evet, malzemelerimiz kururken hemen ben size bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. O da nedir? Şimdi burada biz kumaşımızı alttaki malzemelerin hemen üzerine göre sadece 1 milim fazla olarak kestik. Şu şekilde bakın, kumaşı yapmış olduğumuz malzemeye yapıştırmak, çevirmek istiyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olsun istiyorsunuz. Evet, bu daha öncesinden kalmıştı. Bunda da ne yapacağız? Hemen şurada göstereyim size. Malzemenin üzerine kalıbı koyup çizdikten sonra kenarlardan bakın en az 1 santim, hatta 1 santimden biraz fazla boşluk bırakacaksınız. Daha sonra şurada kuruyan malzememizi yapıştırdıktan sonra işte şu şöyle üzerine yapıştıracaksınız. Şu kenarlarından şu şekilde kesikler açacaksınız. Birer santim arayla, 1,5 santim arayla kesikler açacaksınız. Ve hem şu malzemeyi yapıştıracaksınız, hem şuradaki şu yapıştıracağınız kısmı yapışkan süreceksiniz. Yarım saat 20 dakika beklettikten sonra buradaki bu parçaları şöyle elinizle şurada gördüğünüz gibi bakın şöyle yapıştıracaksınız. Evet, bunu burada tarif ettim ama ben bunu bir videoda ayrıntılı anlatmıştım. Hemen size o videoya havale ediyorum. O video arkadaşlar 2 şişle deri detaylı sandalet yapımı diye YouTube'a yazarsanız karşınıza çıkar. Kanalımda da gezerseniz görürsünüz. O videoda şu anlattığım yöntemi ayrıntılı bir şekilde anlattım. 2 şişle deri detaylı sandalet yapımı. Evet. Şu iple örmüştüm zaten. Bakın şu renkle örmüştüm. Bunu da unutmadan söylemiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar, 20 dakika beklettim ben bunları. Şimdi birbirlerine güzelce yapıştıracağız. Dikkatli bir şekilde yapıştıralım. Çünkü iki tarafı da sürdüğümüz için kaldırması kolay değil. Biraz ben böyle video çekerken de zorlanıyorum açıkçası bu tarz şeyleri, yapıştırmaları yaparken. Şöyle gördünüz mü? Şuradan biraz bu tarafa doğru geldi. O kameranın altında yaptığım için oldu ama sorun değil. Evet, bu şekilde bakın tabanlığımız hazır. Kemer delme aparatımızı alıyoruz elimize.
şöyle dikkat edin arkadaşlar. Şu kartonun çok kenarlarına gelmesin delikleriniz. Ona bakın. Yani kumaşın şuradan biraz çıkması sizi şaşırtmasın. Biraz iç kısma doğru götürün. Şu şekilde 1 santime 2 delik gelecek şekilde yan yana, yani ölçmüyorum ben artık onu. Şöyle yan yana çıkartıyorum arkadaşlar. İster ölçün, ister siz de böyle göz kararı yan yana çıkardığınız zaman zaten hemen hemen 2 delik 1 santim oluyor. Bu şekilde tamamını delelim. Yine ben bunun tamamını deleceğim. Şimdi size şunu göstereceğim. Bakın bu da yeni yaptığım bir siparişim. Şunun tabanlığını göstereceğim size. Biraz önce dedim ya size. Bakın bu kartela kumaşı. Altta yine kartonum var. Bunun arasına şunu koymuştum. Yapışkanlı pet değil de bunu yapmıştım. Bu şekilde bakın bunu buraya yapıştırıyorsunuz. Kenarlardan fazla bırakıyorsunuz. Ve hiç ilmek çıkarmadan direkt bunu bu şekilde arkadaşlar çeviriyorsunuz. Burada çevirdikten sonra şuralarda şu dönüş kısımlarında bakın hatta burada bir tane kalmış. İyi olmuş. Fazlalıkları oluyor. Bu fazlalıkları da şöyle makasınızla alıyorsunuz ve bunu hazırlayıp direkt hiç yapıştırma yapmadan buna yerleştiriyorsunuz. Burada yapıştırma yapmamanın bir güzelliği şu oluyor. Yıkanırken bu çıkarılıp diğer kısmı yıkanıp tekrar yerleştirme olabiliyor arkadaşlar. O açıdan iyi oluyor. Evet, bunu da aklıma gelmişken göstermek istedim. 1 santime 2 delik gelecek şekilde hemen hemen yan yana deliklerimizi açtık. Özellikle dikkat edeceğimiz şey bakın şu arkadaki delikler çok kenarda, kartonun kenarında kalmayacak. Birazcık iç kısımda şu şekilde gördüğünüz şekilde olsun. Şimdi ben bunun üzerine Alize Diva ile bir model çalıştım. O yüzden tığlamamı şu anda Alize Diva'nın tek katıyla yapacağım. Bakın biraz fazla yaptık ya kumaşı. Dikkat ederseniz tığlarken şu kenarları hemen 1 milim 1 milim şöyle kapatacak. Evet, 2 tane. Eğer 1 santime 2 delik gelecek şekilde yaparsanız Alize Diva veyahut da 9 katlı tek katıyla ikişer ikişer ilmek çıkardığınızda yeterli oluyor. Ama şimdi ben göz kararı yapıyorum ya, mesela bazı yerlerde çok hafif, ne diyeyim, hani 1 milim fazlalık olabiliyor. O zamanlarda ne yapıyorum? 2 tane çıkarıyorum. Araya bir zincir atı veriyorum arkadaşlar, uzak kalırsa. Onu biraz da göz kararı, bakın şurada göstereyim şöyle. Bir tane zincir attım. Şu alttakini de şöyle yürütün. Yapışacak gerçi bu da. Yine de şöyle 2 2 dediğim gibi 2 yetmediğini düşündüğünüz zaman araya bir tane zincir atın. Mesela şurada ben şimdi yapacağım onu. Tam 1 santime 2 delik gelirse yetiyor. 2 2 yetiyor. Gördünüz mü? Kumaş şöyle hafiften şurayı kapatıyor. Şöyle çok hafif kapatıyor. Birer milim fazla kestiğimiz zaman. Böyle şu dönüş kısımlarına geldiğimizde tam kapatsın kenarlarına diye
deliklerden üçer üçer çıkaralım. Şurada da aynı şekilde. Mesela burada 8 taneden, burada 11 taneden üçer üçer çıkaralım arkadaşlar. Tam kapatsın, muntazam olsun diye. Ben yine şimdi tığlamamı devam edeyim. En son size söylerim ne kadar yaptığımı. Evet, tığlama bitirdik arkadaşlar. Başladığımız yere geldik. Burada genelde bitirirken ben şu diğer deliğe batıp bir tane daha alıyorum. Tam birleşmeyi sağlamak için. Sonra şöyle tepesine batalım. Kaydırmayla birleştirelim. Bir tane de zincir çekelim. Ve ipimizi burada koparıp şu arka tarafa saklayabilirsiniz. Modelinize göre devam da edebilirsiniz. Şu anda tabanlığımız bakın modeli uygulamaya hazır. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Arka tarafta bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane delikten 3 aldım. Ön tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Ön tarafta da 11 taneden 3 ilmek aldım. Diğerleri 2. Bazı yerlerde aralara 1 çektim. Ve bu şekilde bakın şöyle muntazam bir şekilde tığlamamız bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi sıcak yapıştırma yöntemini göstereceğim. Oluşturmuş olduğumuz tabanlığın üzerine ayakkabımızı ördük. Diğer işi bu. Ne yapacağız? Hem şuraya sıcak yapıştırıcı hem buraya sıcak yapıştırıcı uygulayacağız. Ve 1 saat beklettikten sonra fön makinesiyle ısıtacağız. Birbirine yapıştıracağız ve üzerine bir ağırlık koyacağız. Bunları da şimdi ayrıntılı bir şekilde ben size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın, bu benim sıcak yapıştırıcım. Bu Denlax 3100 markası. Denlax 3100. Bunu bakımlı ayakkabılardan bulabilirsiniz. Sıcak yapıştırıcı. Gördünüz mü? Size bir şey göstereyim. Bu da sıcak yapıştırıcım benim ama biraz fazla hava aldığı için bakın akışkanlığı azalmış. Bunu yeniden kullanabilmek için ne yapıyoruz? Şöyle iyi olan, daha yeni açılmış olan yapışkandan bunun üzerine, bu yarım ya, mesela biraz daha yarıya kadar bunun kadar tekrar koyduğunuzda, biraz beklettiğinizde, karıştırdığınızda bu çözülüyor arkadaşlar. Evet, bana da bunu çok sevdiğim bir arkadaşım. Hani bazı insanlar vardır ya, hem içi güzeldir hem de dışı güzeldir. Öyle güzel bir hatun Emelci Örgüler. Ona da buradan selam olsun Emel Hanım'a. O bana söylemişti arkadaşlar. Benim böyle sertleşti. Hemen ona bir sordum. Üzerine yenisinden katarsan, biraz beklersen ve karıştırırsan dedi, kullanıma hazır olur. Hakikaten de bunu o şekilde kurtardık. Bu şöyle neredeyse bayağı bir vardı ve sertti. Çok sert olmaması lazım. Onu da söyleyeyim. Bakın akışkanlığını görüyorsunuz. Biraz akıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen eldivenimi alıyorum. Kullanmadığınız diş fırçalarınız falan varsa onlarla da sürebilirsiniz. Özel fırça da alabilirsiniz. Böyle bana pratik geliyor. Genelde eldivenle yapıyorum. Şu tabanınız düzse, bu şekilde tırtışlı değilse, bu yapıştırmayı yapmadan önce zımpara ile arkadaşlar bir zımparalayın. 2 şişle deri detaylı yazlık sandalet yapımı videosunda onu da göstermiştim. Çünkü onun tabanı düzdü. Önce bir zımparalamıştım. Ama burada şimdi tırtışları olduğu için bu tabanda onu yapmaya gerek duymuyorum ben. Bir sıkıntı da olmadı. Şu ana kadar yaptım çünkü bu şekilde sıcak yapıştırma. Şöyle her yerini sürelim. Şu kenarlarına da sürün arkadaşlar bakın.
Şöyle yakınlaştırayım. Şu kenarlarına da sürelim. Şuralara. Bunu bu şekilde süreceğiz. İki tarafa da tabanlığımıza da süreceğiz. Ve tam 1 saat bekleteceğiz. Evet. Her iki malzemeye de bakın yapışkanımızı hiç açık kalmayacak şekilde her tarafına, şu kenarlardaki ilmekler dahil gördünüz, sürdük. Şu anda bu şekilde tam 1 saat bekleyecek. 1 saat sonunda fön makinemizi getireceğiz. En sıcak ayarına getirip şöyle 10-15 dakika iki parçayı da ısıtacağız. Ondan sonra yapıştıracağız. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Tam 1 saat beklettik. Fön makinemizi getiriyoruz. Bakın şöyle en sıcak ayarını 2 numaraya getiriyoruz ve evet arkadaşlar, neredeyse bir 15 dakika ısıttım. Bakın şu an taban çok sıcak. Şu alttaki taban. Burası sıcak. Şöyle çok dikkat etmek lazım. Yapışınca tekrar çıkmıyor. Tam şu ön kısmını oturacağım. Şöyle tam olarak bir yerleştireceğim. Daha sonra şu topuk kısmını biraz kameranın altında tabii ki zorlanıyorum. Bu da sipariş şimdi. Şimdi bakın sıkı bir şekilde şu kenarlarına topuğunuzla şöyle kalkın ayağa. Topuğunuzu şöyle sert bir şekilde baskı uygulayın arkadaşlar, ya da elinizde daha ağır bir malzemeniz varsa onunla şu kenarlarını iyice birbirine yapıştırın. Şimdi üzerine ağırlık koyacağım, onu da göstereceğim size. Ve o ağırlığın altında en az bir 2-3 saat bekletiyorum ben. Hatta daha da fazla bekletiyorum, yarım gün falan. Ama 2 saat 3 saat yeterli. Şöyle iyice, dediğim gibi şurayı topuk olarak düşünün. Şu şekilde kalkın ve kenarlarını şöyle bastırın. Evet, şimdi üzerine bir mermer koyacağım ve üzerine de 5 litrelik su koyup ağırlık yapacağım. İyice yapışsın diye. Şöyle kenarlara bakın. Evet, hemen soğumadan ben ağırlığımı koyayım ve size göstereyim. Bu şekilde altta ayakkabı, üstünde uzun ince bir mermer var.
Biraz daha hatta geniş olup tam ayakkabıyı şöyle dışına doğru çıksa daha iyi mi olur bilmem. Üzerine de bakın 2 tane 5'er litrelik su koydum. Şunu da dolduracağım arkadaşlar birazdan. Ve bu şekilde 2-3 saat bekletirseniz yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi ben koyuyorum. Mesela sabah koyduysam akşam alıyorum. Akşam koyduysam sabaha kadar bekliyor. Biraz şu da oluyor. Çok beklediği zaman düzleştiriyor bu. O aslında çok hoşuma gitmiyor. Dolayısıyla sizin de hoşunuza gitmezse 2 saat sonra falan kaldırırsınız. Evet, yapıştırma şeklimiz de budur. Yöntemimiz de budur arkadaşlar. Ve bu şekilde yapıştırdığınızda su bunu açmıyor. Bu yapışkanlar hiçbir şekilde birbirinden ayrılmıyor, çıkmıyor. Rahatlıkla tabandan ilmek alamadığınız, çıkaramadığınız zaman bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Tabandan kalıp çıkarma, tabanlık oluşturma, tabanlık üzerine ördükten sonra nasıl yapıştırılır sıcak yapıştırıcıyla, bugün bunları göstermeye çalıştım. Bir sonraki videomda da şu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım inşallah. Evet, beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.